Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Bandmate dinleyeceğiz. Bandmate'in biliyorsunuz yaklaşık 3 gün önce çıkarmış olduğu Dilly Dally isimli bir parçası var. Resmi canlı videosu. Bugün onu dinleyeceğiz. Araya sıkıştırmak istedim bunu çünkü yeni bir şarkısı ve yeni derken yeni yayınlandı. Ve onu dinlemek istedim açıkçası. Biliyorsunuz geçen pazarki karma serisinde Bandmate'in daha doğrusu Miko'nun memleketine gitmiştik ve orada bazı şeyler dikkatimi çekmişti. Onları sormuştum size. Teşekkür ediyorum. Hepsine yanıt verdiniz. Birden fazla kişi yanıt verdi. Bunun için teşekkür ediyorum. Yani grubun geçmişini bana e, ya da bilmediğim kültürdeki bu bazı soruları yanıtladığınız için dediğim gibi teşekkür ediyorum hepinize. Çaylar kahveler hazırsa bu arada bunu söylemeyi o videoda unutmuşum. Birkaç videoda belki unutmuşum. Tam hatırlamıyorum. Bu çaylar kahveler hazırsa konusunu. Yine abonelerimizden biri unuttuğumu belirten bir mesaj göndermiş. Çok ona da teşekkür edeyim. Unutma değil de yoğun bir haftaydı. İşte canlı Budokan konseri vesaire. Biraz bazı şeyleri atlamış olabiliriz, evet. Evet, çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım. Bu şarkı bize neler hissettirecek. Evet, daha 15 saniye oldu. İlk dikkatimi çeken şeyi söyleyeyim. Geri alacağım çünkü. Güzel bir girişti. Gitarla girişi gördük. Davulla girişi gördük. Bas gitarla girişi gördük. Şimdi de vokalle giriş yapılan bir şarkı dinliyoruz arkadaşlar. Dikkatimi çekti direkt. Wow. Oh. Misa. Wow. Wow. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel izleyici kapan ve onların yani dinleyiciyle söylemelik bir şarkı. Kesinlikle. Ve onu o kadar şu an Saiki o kadar güzel empoze ediyor ki bak burayı birlikte söylemeliyiz. Dikkat edin. Çok güzel. Bakın. Wow.
Akane'ye bakar mısın? Ya bölmek istemedim. Solo kısmına girmiştik. Akane'ye bakar mısınız? Hiç istifini bozmuyor. Hiç sadece ayaklarından zaten geliyor ses. Hiç istifi bozulmuyor. Duruyormuş gibi ama ses çıkartıyor. Bakın. Aa! Ya vokal başlamadan bir kere daha dinleyelim orayı. Mükemmeldi. Misa'dan itibaren Misa başladı. Sonra Miku. İlginç bir şekilde ilk defa Miku'yu e, atışmanın içerisinde gördüm. Kanami ile genelde. Ve Misa yine nasıl mümkün olabilir? Ah! Ah! Misa'ya bak. Ah! Burayı bir kere daha dinleyeceğiz bu arada. Misa'nın mükemmel bir girişi var ve onu ben her yaptığımda net bir şekilde hissediyorum. Çok da güzel yapıyor. Bakın burada yine yaptı. Burayı bir daha geri alacağız arkadaşlar. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Yapacak bir şey yok. Yani şuradan itibaren lütfen bir kere daha dinleyelim, olur mu? Çok fazla katman var. Ah! Tekniğe bak. Evet Akane. Hadi Akane. Wow. Bu giriş. Bak. Bak Miku'yla Saiki'nin de diyorum ya size, yani Midori ve Miyako, Kanami ve Misa gibi Saiki ve Miku'nun da mükemmel bir şeyi var, uyumu var. Öyle söyleyeyim. Bakın buradaki girişte dikkat edin seslere. Bak. Wow. Ah.
Wow. Evet. Arkadaşlar çok özür diliyorum. 4 dakika 30 saniyeymiş şarkı. Ben şimdi bir daha baş alacağım. En baştan tekrar dinleyeceğim. Burayı dinlemek istemeyen, tekrar dinlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Aralarda konuşabilirsem konuşacağım. 4 dakika 39 saniyeyi geçebilir. 30 saniyeyi pardon. Çünkü tekrar baştan başlamam lazım. Tam bir şaheser. Ah. Bak. Bakın buradaki vokal aralığına bakın mesela ikisinin. Saiki'ninkine dikkat edin, Miku'nunkine dikkat edin. Mükemmel bir birliktelik, mükemmel bir uyum. Wow. Evet başlıyoruz. Bakın burada dinleyiciyi kendisine çekmesine bakın. Bu şarkı gerçekten de tek başına tabii ki söylenilebilir de grup yani oradaki dinleyici kitlesiyle söylemelik harika bir şarkı dinliyoruz şu an arkadaşlar. Onu net söylüyorum size. Bana eşlik edin. Evet sololarımız geliyor. Misa. Ya. Wow. Duydunuz mu? Şu o girişi diyorum. Misa bunu çok güzel yapıyor ve her girişinde hemen hemen yapıyor. Bakın 2.57 yani bu aralarda yapacak şimdi. Bakın dikkat edin. Kaydırmayı. Güzel.
Evet, az önce 4 dakika 30 saniye geçin demiştim ya. Şimdi buradan sonra buraya kadar geldiyseniz bir 4 dakika 30 saniye daha geçeceksiniz. Üzgünüm, ben bir kere daha dinleyeceğim şarkıyı. Üzgünüm. Kusura bakmayın. Sözleri de çok güzel ya. Yani her dinleyişimde bir şeye odaklanmaya çalıştım. Şimdi sözler de gözüme çarpıyor. Ah. Wow. 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 Hep gülüyor. Akane hep gülüyor. Misa'ya bak, ona nasıl bakıyor. Aa, bu giriş. Davulu dinleyin, davulu. Wow. 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 Fazlasıyla hak ediyorlar. Diyorum ya, her şarkılarından sonra şunu açalım bir yandan.
Slide gösterimiz başlasın. Her şarkılarında bizi biraz daha şaşırtıyor. Bu 2 grup özellikle, daha diğerlerine belki bu kadar dinlemediğimiz için çok hakim değiliz ama bu 2 grup her şarkılarında bizi inanın şaşırtıyor arkadaşlar. Eee, grubun, köklerindeki J-pop, kültürünü, köklerindeki o J-pop dokunuşlarını terk etmeden daha doğrusu hard rock, funk rock hatta yer yer mat rock hissiyatını taşıyan kompleks bir, yapıyla harmanladığı harika bir şarkı dinledik. Oldukça yoğun bir parçaydı. Enerjisi hiç düşmeyen kaos senfonisi gibiydi diyebiliriz. Yani grubun teknik becerilerini sergilemek için bir gövde gösterisi gibi değil, kontrollü kaos üzerine kurulu bir kompozisyon olarak tasarlanmış diyebiliriz bu şarkı için. Şarkı sözleri modern dünyanın karmaşasından, Siri'ye hayatın hilelerini sormaktan ve o duyguları sessize almaktan bahsediyor gördüğünüz gibi. İnsanın kendi kontrolünü teknolojiye devretmesi fikrini taşıyordu diyebilirim. Deli Dali vakit öldürmek, oyalanmak ismiyle tezat oluşturacak şekil kadar hızlı, hiç nefes aldırmayan ve eee, tempolu ve yoğunlukta ilerledi diyebiliriz. Akane mükemmeldi. Solo kısmında Akane yine mükemmeldi. Bütün parça boyunca dikkat ederseniz tek ritim üzerinden gitmedi. Senkoplu kısımlar vardı. Tam bir gorilla modunu açmıştı ama konu sadece güç değildi dikkat ettiyseniz. Groove artı displacement kullanımını duyduk Akane tarafında. Ritmik yapıyı, ritmik yapısı şarkıyı sürekli ileri iten yani 40, 155, 165 civarında bir tempo BPM vardı ama dikkat ederseniz daha hızlı hissettik. Ama o Ghost Note kullanım yoğunluğu ve hi-hat varyasyonlarının sürekli değişmesi burada bize daha hızlı hissettirdi parçayı. Akane'nin burada yaptığı şey aslında klasik drive değildi. Backbeat'i sabit tutarken dediğim gibi o aralardaki doldurmalarla mikro kaos yaratıyor diyebiliriz. Verse kısımlarında klasik rock ritimlerinden ziyade snare vuruşlarını beklenmedik yerlere yerleştirerek glitch bir his yarattı. Özellikle köprü kısmındaki atakların eee, şarkının karmaşa temasına ritmik olarak destekledi diyebiliriz. Dikkat ederseniz filler dediğim gibi sadece geçiş değil, resmen inşa edilen mini kompozisyonlardı Akane tarafından. Ve gizli liderimiz yine Nisa'ydı. Çok durmak istedim. Hatta 10 kere daha dinleyebilirdim şarkıyı ama dediğim gibi video çok uzun olacak o şekilde. Gizli liderimiz yine Misa'ydı. Şarkı boyunca baskın Slav pop tekniği hakimdi. Daha spesifik olarak hibrit funk praising ya da rock articulation diyebiliriz aslında. Misa sadece ritim tutmakta kalmadı yine. Dediğim gibi gitarla yarışan melodik yürüyüşler sergiledi. Sürekli on the beat çalmadı ve yer yer geriden giderek grow'u destekledi diyebiliriz. Bas solosu şarkının teknik zirvesiydi bence. Hatta bütün sololar öyleydi ama o kısım ayrıca benim açımdan öyleydi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Dinamik kontrol, sustain çok kritikti. Burada dediğim gibi sadece hız değil, parmak ucu hissiyatı, death notes dediğimiz o funk kökenli ama distortion altında bile çok net duyulan tel çekme tekniklerinin ne kadar temiz icra ettiğine şahit olduk bu şarkıda insanın. Ton ne clean ne de kirliydi. Mid heavy, punchy, hafif drive'lı bir tona sahipti. Bu da gitarlarla çakışmadan öne çıkmasını sağladı bas gitarın diyebiliriz. Misa bu tonu karakteristik şarkının funk rock karakterini belirleyen ana unsurdu diyebiliriz. Kanami dehası yine mükemmeldi. Şarkıyı pop rock hissiyatlı bir hafif bir girişle başlatıp kısa sürede agresif ve kaotik bir frenzy haline dönüştürdü. Bu onun yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi. Girişteki ikonik gitar riffleri şarkı boyunca farklı varyasyonlarla karşımıza çıktı dikkat ederseniz. Kanami imzasıydı bu bence. Akıcı ve teknik solo anlayışı burada devredeydi yine. Sadece riff yazmıyor Kanami. Resmen düzenleme yapıyor diyebiliriz artık. E, ana motif tekrar ederken her dönüşte dikkat ettiyseniz mikro varyasyonlar vardı ve gitarlar sadece akor basmadı açıkçası. Arka planda sürekli hareket eden ve şarkıya derinlik katan küçük süslemelerle doluydu. Gitarlar duvar gibi değil, katmanlı ve nefes alan bir yapıydı. Özellikle nakarat kısmında vokalle nefes alacak şekildeydi. Klasik call response e, phrasing anlayışının en iyi örneklerinden birini yine izledik. Bu sefer mikro da dahil oldu. Gitar tarafı sadece liner ve melodik ilerlerken bas kısmı daha böyle ritmik ve perküsif yaklaşım sergiledi. Dolayısıyla bu kontrast enstrümanlar arasında gerçek bir diyalog hissi yarattı diyebiliriz. Bas gitar ve
bas ve gitarın farklı aynı frekansta yer almasına rağmen çakışmaması mükemmel bir işti. Her enstrüman net bir şekilde duyulabiliyor. Davul ise daha temiz ve steril, kirli ama kontrollü bir prodüksiyon anlayışı var diyebiliriz. Burada vokal tarafında Saiki'de ve Miku'da mükemmel bir birliktelik vardı yine. Vokal geçişleri şarkının dinamizmini arttırıyordu diyebiliriz. Burada aslında Call Response'un vokal versiyonunu dinledik onlarda da diyebiliriz. Nakarattaki işte o skip skip, trip trip izleyicinin eşlik edebileceği harika bir alan yaratıyordu diyebiliriz. Tam anlamıyla perküsif vokal hook ve Saiki dinleyiciyi de şarkının içerisine katarak bunu yine harika bir şekilde sundu bize. Daha düz, Saiki tarafında daha düz, güçlü ve kontrollü ankor görevi veriyordu Saiki. Miku ise daha böyle ritmik ve oyunlu ve karakterli, şarkıya kaotik enerji katıyordu diyebiliriz. Sözlerdeki mod swing vurgusu vokallerin bazen agresif, daha böyle melodik tınlamasıyla birebir örtüşüyordu açıkçası. Ve dediğim gibi şarkının ne kadar hızlı olduğundan ziyade o hızın içerisindeki enstrümantal ayrışmanın, separation'ın ne kadar temiz olduğunu duyduk. Dikkat ettiyseniz şarkıda. Ve sözlerde geçen Hey Siri, işte Life in Cross Mode gibi kısımlara değinerek şarkının modern dünyayla bize olan bağını iliklerimize kadar hissettirdiler diyebiliriz. Ve Glitch etkisi şarkının bazı bölümlerindeki o aksak ritimlerin Glitch andırıyordu. Fakat bu bilinçli bir prodüksiyon tercihiydi diyebilirim. Sadece ritimden değil, arrangement ve mix tercihlerinden geliyordu. Bandmate burada aslında şunu kastediyor. Karmaşık çalmak kolay ama biz karmaşık olup akılda kalıcı olmak çok zor. Ve bu şarkı bunu başarmış açıkçası. Kontrollü kaos dediğim gibi kaos değil planlı bir karmaşa üzerine kurulmuştu. Funk inside metal, metal yüzey, funk omurga gibiydi. İnsan mı kontrol ediyor, teknoloji mi kısmı çok güzeldi yine ve sololarımız yine orada solo değil konuşma vardı resmen. Ve Glitch dediğim gibi efekti. Elektronik efekt yoktu ama Glitch hissi vardı. Mükemmel bir şarkıydı yine. Dilly Dally. Eee, Şimdiye kadar dinlemediğime pişmanım yani. Birkaç sefer daha dinleyeceğim. Çok fazla teknik detay var. Şarkıyı iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Çok keyifli bir parçaydı. Bandmate'den zaten dediğim gibi artık gruptan daha düşük bir şey beklemiyoruz. Performans beklemiyoruz. Hep üstüne koyuyorlar. Hep üstüne koyuyorlar. Daha da koyacaklar. Dünya hedefleri onların bana göre çoktan tamamlanmış ama kendileri daha iyi bilir bunu. Bence yüksek klasmanda, üst liglerde oynayacak gruplardan bir tanesi Bandmate. Keza dünya çapında belki. Bu ayrı bir video olacak bu arada. O şu an konuşacağım konu. Hatta çok dertli bir arkadaşım yazdı. Abonelerden bir tanesi. Bandmate'in dünyada daha çok tanındığını ama Japonya'da biraz daha e, az gibi olduğunu ben öyle anladım en azından. Bunu ayrıca bir video konusu yapacağız dediğim gibi. Bu arada geçen gün Kate'i izledim. Kate'de gördüm şarkı söylerlerken. Çok güzel yapmışlar. O da gruba artı yazmıştır her türlü. Çok keyifli bir parçaydı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.